ben kimsenin aslında hayatının rolünü kaçırdığını düşünmüyorum. O dönemlerde özellikle çok geç kalmışım gibi hissediyorum kendimi. Bizim filmin ismi anons edildiği zaman yani sahneye nasıl çıktım, İlker orada ne dedi, ne konuştu falan onlar birazcık açıkçası... Yok. Yorumlar nasıldı? İnsanlar neler dediler? Wim Wenders tanımadı beni. Kabuğuna çekilmek kendi sosyal hayatımda çok yaptığım bir şey mi bilmiyorum. Bence bir televizyon dizisinde başrol oynamak için belki milyonlarca takipçiye ihtiyacın yok ama bir tiyatro oyununda başrol oynamak için daha çok aranan bir özellik haline geldi. Bu beni daha çok korkutuyor mesela. Şimdi isim de vermek istemiyorum ama ilk dönemlerinde çok iyi niyetle girdiğim bir işte çok büyük hüsrana kapıldım. Merhaba sevgili Hürriyet Kelebek takipçileri. Bugünkü konuğum başarılı oyuncu Yusuf Akgün. Merhabalar Yusuf. 15 yıl sonra beraberiz tekrardan. 15 yıl önce yaptığımız röportajın ardından buluştuk. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat senin için? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Ben de aynı şekilde. Hayat da güzel gidiyor. Her şey yolunda. Öncelikle sizinle gurur duyuyoruz demek istiyorum. Çok teşekkür Berlin ederim. Film Festivali'nden Sarı Zarflar filminizle Altın Ayı ödülüyle geri döndünüz ülkemize. Evet, öyle oldu. Gurur duyduk. Büyük bir başarı. Çok çok teşekkür tebrik ediyorum. Yakından tebrik etmek de ayrı bir mutluluk oldu benim için. Çok teşekkür ederim. Yani bizim için de böyle bir projenin içinde yer almak, böyle bir filmde rol almak ayrıca hem gurur verici oldu hem de harika bir deneyim oldu açıkçası. Peki o zaman o filmin başına bir dönersek, Tabii. senin o kadroya dahil oluşundan itibaren o serüvenini merak ediyorum. Yani şöyle gelişti olaylar. Aslında benim filme dahil olma sürecim birazcık aslında bir şans eseri diyebileceğimiz bir yerde gelişti. Filmin kas direktörü benim kız kardeşim. Onlar tabii ki, Ceren'in kas direktörlüğü yaptığı projelerde ben genel olarak oynayamıyorum. Neden? Çünkü Ceren beni önermiyor. Daha iyi oyuncularla çalışmaya karar verdiği bir yer var. Yok, şaka bir yana, bu böyle bir aynı zamanda etik bir yerden de çok fazla kimsenin istemediği, yani ne onun ne de benim çok fazla bu işe buradan bakmadığımız bir taraf var. Daha titiz yaklaşıyoruz ama işte İlker'le tanıştık günün sonunda. Bir de başka bir oyuncunun seçmelerinde son anda bir aksilik oldu. Ben yardımcı olmak durumunda kaldım. Orada da böyle bir oyunculuk nosyonlarımı da sanırım görmüş oldu. Dolayısıyla İlker böyle bir teklifte bulundu. Ben de zaten hani projeden haberim var, İlker'le tanışıyorum, çok istiyorum ama susmuş durumdayım. O şekilde dahil oldum. Senin kısmetinmiş. Yani işte olsun. bu biraz öyle sanki. Evet. Yani gerçekten de varsa eğer kaderinde çok karmik olarak karşılaşıyoruz bence zaten bütün rollerle beraber. Eğer sana geleceği varsa oluyor, eğer sana gelmeyecekse olmuyor. Yani ben kimsenin aslında hayatının rolünü kaçırdığını düşünmüyorum. Çünkü eğer oynamıyorsan zaten senin hayatının rolü değil ve oynadığın bütün rollerde zaten senin hayatının rolü olmuş oluyor otomatik olarak. O yüzden şansım yaver gitti. Bir işin içine pozitif bir yerden, bir iyi niyetle dahil olma sürecim böyle bir maceraya dönüştü. Onun için hem kendimi şanslı buluyorum hem de iyi ki yani orada o filmin o sürecinde yardım etmiş oldum diye de açıkçası mutluyum. Nasıl bir roldü? Rol Fikret diye bir rol oynadım. Bir tiyatro profesörü ve böyle idealleri olan, efendime söyleyeyim, o idealler doğrultusunda kendi mesleğini icra etmek isteyen, biraz hafif deli dolu, biraz kendini, ne bileyim, hevesini, o idealist tarafını bastırmak istemeyen, belki bunu tercih etmeyen bir karakterdi. Benim acaba konservatuar döneminde okulda kalsaydım, yani profesyonel hayatı aktif bir şekilde oyuncu olarak geçirmeseydim ne olurdu mu düşündüğüm bir rol oldu. Yani bu rolü çalışırken aslına bakarsan ben eğer bir akademisyen olarak hayatıma devam etmiş olsaydım nasıl devam ederdim düşünüp onunla Fikret'in arasındaki farklılıkları da araştırmaya çalıştım. İşte bazı sahnelerde bu tarz ideallerinin peşinde giden insanların bu doğrultuda nasıl davrandığını araştırdım. O yüzden bana çok şey katan, benim de umarım bir şeyler kattığım bir karakter oldu. Mutlaka kattın. Ödülle döndünüz sonuçta. Yani o tabii hepimizin çok büyük emeği var ama Tabii ki, çok ortak büyük bir başarınız. ekip çalışması. Aynen öyle. Peki sen ideallerinin ne kadar peşindesin hayatta? Ya, herhalde olabildiği kadar, herkes kadar aslında. Yani biz seninle işte onu konuşuyoruz ya, bir 15 sene önce yapmışız bir röportaj. İşte orada sen 20 yaşındasın, ben 26 yaşındayım. Ben şu an 42 yaşındayım. Hayatımda o 19 yaşında o böyle bu işlere başladığım ilk tılsımı, ilk hevesi hiç kaybetmemeye çalıştım. Mesleğimi de giderek daha fazla sevdim. Belki idealistim demek büyük bir laf. İdeallerimin peşinden gidebildim demek büyük bir laf.
Ama o ideallerimi profesyonel hayatın gerçekleriyle çok da kavga ettirmedim. Dolayısıyla o anlamda iyi hissediyorum kendime. Memnunsun. Tabii o 19 yaşındaki çocuğa dair sorumluluğumu yerine getirebilmişim gibi hissedebiliyorum. Peki o 19 yaşındaki çocuğa şimdiki aklınla ne derdin? En büyük böyle öğüt demeyeyim de hani bir mesaj versen. Bir su alabilir miyim ben? O 19 yaşındaki çocuğa ne derdim? Ben böyle o dönemlerde özellikle çok geç kalmışım gibi hissediyorum kendime. Yani yapacak çok şey varmış. Ve bütün bunların hepsinin bir şekilde gerisinde kalmışım gibi bir hissim vardı. Ve o his beni sürekli rahatsız eden bir yerden harekete geçiriyordu. Şimdi biraz daha rahat olmasını, yani önünde çok uzun bir dönem olduğunu ona söylemek isterdim. Rahmetli Ferhan Hoca derdi ilk 35 senesi zordur diye aktörlüğün. Şimdi 20 yılı geride bıraktığım yerden bütün o kariyerin, bütün o yolculuğun uzunluğuna dair onu birazcık daha sakinleştirmek isterdim. Doğru, daha olgun bir yerden bakıyorsun şu anda. Çünkü. Ya ister istemez tabii Aynen ki. öyle. Şimdi festival sürecine dönersek. Dönelim. Gittiniz festivale, o yolculuğunuz başladı. Oraya gittiğinizde ödülü alacağınızla alakalı bir fikriniz ya da bir heyecanınız. Neydi oradaki duygularınız sizin? Aranızda geçen konuşmalar olabilir. Bizim yani gerçekten çalıştığımız süreç çok tatmin edici bir süreçti. Yani bütün o prodüksiyonun öncesindeki hazırlık dönemi, işte set dönemi hepsinde aslına bakarsan hem aktör olarak hem de bir işin bir parçası olarak kendimi çok iyi hissettim. O anlamda beni çok tatmin eden bir süreç olduğu için ben hani bu filmin seyirciyle karşılaşması benim için önemli olandı. Hani dolayısıyla işte ödül alıp almaktan ziyade o tecrübeyi orada o premierde işte o ne bileyim hep beraber o yaptığımız işle karşılaşacağımız yerde görmek benim için heyecan verici olandı ama festival boyunca orada kaldım çünkü bizim film ilk yayınlanan filmlerden bir tanesiydi. Diğer filmleri izledikçe ben birazcık açıkçası ödülün bizim filme gelebilme ihtimalinin güçlü olduğunu düşündüm. O yüzden biraz beklemediğim bir şey değildi. Zaten İlker de daha önce işte Oscar'a en iyi yabancı film dalında aday olmuş ve hani eğer bir festivalde filmini yarıştırıyorsa bu anlamda da iddialı bir yönetmen. Dolayısıyla ben bekliyordum ama tabii ki çok acayip bir duygu. Bir de yani bizden önce bir Türk filmi Gümüşayı'yı alıyor. Biraz sonra onun sevincini yaşıyorsun. İşte ne bileyim orada bir Filistinli ekip ödül almış, bayrağını açıyor. Orada kendi derdini anlatıyor. Yani bütün bu hani coşkuyu, heyecanı yaşarken bir anda işte bizim filmin ismi anons edildiği zaman yani sahneye nasıl çıktım, İlker orada ne dedi, ne konuştu falan onlar birazcık açıkçası biraz yani hani idrak etmeye çalışırken bir taşkınlık yapma, bir sakin ol, bir işte ama böyle bir ağzımızda da bir gülümsemeyle tabii Biz burada ki. tüyler diken diken oldu hepimizde zaten. Muhteşem bir gurur çünkü. Yani çok komik olan tarafı şu, modada yaşamaya başladım. Berlin'den geldikten sonra yeni bir eve taşındık, modadayız. Böyle sokakta sanki UEFA kupası kazanmışız gibi insanlar tebrik ediyorlar. Çok önemli, büyük bir gurur ama dediğim gibi ben zaten filmin bütün o hazırlık sürecinde dahil olduğum andan, bu filmden haberdar olduğum andan itibaren gerçekten her anıyla beni tatmin eden bir projeye döndü. Çok muhteşem oyuncularla çalıştık. Yani Özge Hanım, Tansu Bey, efendime söyleyeyim İpek Hanım. Yani bunların her biri biz İpek'le yani konservatuvardan benim hocam. Biz o Yeditepe'nin küçük sahnesinde beraber çalışırken bir anda işte Berlinale Palas'ta aynı sahneyi tekrar bu sefer ödül almak için paylaşmak. Ne güzel ya. Evet, böyle bir enteresan bir hediyesi oldu hayatın açıkçası bu mesleğin bana tekrar. O yüzden benim için de çok gurur vericiydi. Yorumlar nasıldı? İnsanlar neler dediler? Wim Wenders tanımadı beni. Gördü. Önce bir orada bir baktı ne yapıyor bu falan filan diye. Sonra işte sen ne yapıyorsun dedi. Dedim işte filmde oynadım. Aa dedi sakallarım vardı bilmem ne falan filan. Tabii böyle bir kendinden başka bir şeyi oynadığın zaman o senin o rolü hani bir hafta önce izlemiş ne bileyim fragmanda orada ödül verilirken izlemiş olan çok önemli bir yönetmen. Onun öyle görüp de hani tanıyamaması çok hoşuma gitti. Filmle ilgili de çok güzel eleştiriler alıyoruz. Yani ödülün dışında izleyen insanların gerçekten kendini bulduğu, toplumun her kesiminin bence temsil edilebildiği, çok naif bir aile hikayesinden bahsediyoruz. Böyle insana değen bir hikaye. Ve onun o karşılığını yaşamak tabii ki çok güzel bir duygu. O yorumların da her biri ayrı ayrı
tabii ki değerlendirilmesi gerekiyor. İyi ya da kötü. Bütün bu filmlerin, bütün bu hikaye anlatıcılığının esas sebebi bence zaten bazı sorular ortaya koyup herkesin kendince verdiği cevapları değerlendirebilmek, onların hayatında o soruları onlara sordurabilmek aslında. Şimdi böyle bir projeden sonra artık bir oyuncu için acaba nasıl bir sorumluluktur bu böyle bir ödül almak? Yani bu böyle bir yerden ben değerlendirmiyorum. Yani onun yarattığı bir sorumluluk bence ya zaten senin kendi mesleğine, kendine, hayatına bir sorumluluğun var ister istemez. Bu bir ödülle beraber değişen bir durum olmamalı gibi hissediyorum. Çünkü çok güzel bir gece yaşadık. Evet. Harika bir kıvanç yaşadık. Ama bitti. Hayat devam ediyor. Önümüze bakıyoruz. Yeni şeyler diyorsun. olacak, Evet. yeni bir süreç başlayacak. İşte bu filmin tanıtım süreci olacak, efendime söyleyeyim. Sonra başka bir proje başlayacak. Dolayısıyla hani o bir sorumluluk yarattı gibi bir yerden yaklaşmıyorum. Ama hani insanın kendine ve mesleğine sorumluluğu zaten böyle projelerde yer almayı sağlayan şey oluyor. Yani bunu aynı yerde tutmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aslında biraz onu demek istedim. Hani proje seçiminde belki bir tık daha mı titiz davranırsın artık? Yo, ben zaten uzun süredir onu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani kendimi görmediğim, içinde bulunmanın bende hafif de olsa bir mutsuzluk yaratacağı bir şeyi elimden geldiğince seçmeye, gayret etmeye başladığım bir dönemindeyim hayatımın. O yüzden yani gerçekten hissediyorsam, gerçekten inanıyorsam, gerçekten bana bir şey katacağını, kariyerime bir şey katacağını düşünüyorsam zaten o projenin içine ne olursa olsun giriyorum. Ve ben hala işte karakterden etkilenen bir oyuncuyum. Evet. Yani o bana ne kadar uzak, bana ne öğretecek. Ben onu gerçekten de hani sadece benim oynayabileceğim şekilde idrak edip icra edebilecek miyim? Yani bu soruları cevaplandırmayan bir projede olmamaya artık özen gösteriyorum. Şimdi bir grup var ki popülariteyi seven ya da popülariteye göre hayatını yaşayan, bir grup da var kendi kabuğunda yaşayan. Sen bence ikinci kategoride yer alan oyunculardansın gibi geliyor bana. Yani popülariteyle aran mı çok iyi değil ya da çok hoşlanmıyor musun? O anlamda ne düşünüyorsun? Yani ne dediğini anlıyorum tabii ki söylediğin şeyi. Ama bu biraz böyle bir göz önünde olduğumuz bir iş yapıyoruz. İşte bir proje eğer başarılı oluyorsa insanlarla buluşuyor ve zaten bu en önemli tarafı işin. Yani birilerine aksedebiliyor mu yaptığın iş? Ben özellikle işte mesleğe ilk başladığım zamanlarda bunu çok göz önünde bulundurmuyordum. Yani benim dünyam ne? İşte bir tiyatro oyunu yapacaksam, hani ben o teksti sevdiysem, ben onu o şekilde anlatmak istiyorsam o benim için yani tek amaçtı. Ama daha sonra şunu gördüm, yani bu sadece bana dair bir şey değil. Çünkü bu tiyatro dediğin şey ya da işte ne bileyim bütün bu sanat dalları tek başına kendini saklayacağın bir yerde aslına bakarsan bir anlamda kendini tatmin etmek gibi bir yerde kalıyor. Bunu gördükten sonra birazcık daha o popülaritenin ne kadar gerekli olduğunu, yaptığın işi daha tanıtabilmek için, onu insanlara duyurabilmek için gerekli olduğunu kabul ettim. Ama bir de bir mizaç meselesi de var işin içinde. Yani kabuğuna çekilmek kendi sosyal hayatımda çok yaptığım bir şey mi bilmiyorum. Ama daha çok zaten bütün sohbetlerimin merkezini işte ya bir sevdiğim bir film ya ne bileyim işte bir gitmek istediğim bir konser, ne bileyim işte bir gördüğüm bir eser falan, bunlar oluşturuyor benim hayatımda. Şimdi bunlardan konuşmaya ben çok varım zaten. Hani işte ne bileyim yaptığımız bir işle ilgili soruyorsun. Bu çok da güzel bir duygu aslına bakarsan onu anlatmak, ama hani onu anlatmayacaksam eğer anlatacak bir şeyim ve insanların zamanını alacak bir şeyim yokmuş gibi hissediyorum. Bir de özel hayatın da biraz böyle gerçekten adı üstünde özel kalması gerektiğine inanıyorum. Yani insanın işte kendi hayatında ne yaptığının, o gizeminin de kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onu böyle bir de çok küçük yaştan itibaren başladığım için hani bir yolculukla ilgili yaptığın seçimlerin arasında olan bir şeydi bu. Ben birazcık daha hani arka tarafta işte kendi hayatımı devam ettirirken efendime söyleyeyim sadece yaptığım işlerle, oyunculukla işte hani var olayım herkesin gözünde dediğim bir yerde. Ama tabii çok değişiyor yani, hani bütün sistem değişiyor, bütün dünyada değişiyor. Özellikle bu işte sosyal medyayla falan takip edilmesi gereken bir trend. Bu işin bir parçası olarak insanların uyguladığı yeri çok anlıyorum, ama işte herkesin de dediğim gibi karakteri farklı. Mesela bir davetlerde yoksun. Gece bir yerlerde yoksun. Yani evet. Ya orada şöyle bir şey oluyor. Ben yaşamayı çok seviyorum. Gerçekten. Hani ve böyle daha
kendim olabileceğim, daha hayattan keyif alabileceğim ortamları, yerleri tercih ediyorum. Yani birazcık daha bütün bu davetlerdir, efendime söyleyeyim. Bunlar birazcık daha aslına bakarsan iş tarafıyla ilgili bir prezansı oraya götürüp oraya çıkartmakla ilgili. Bu eğer benim yaptığım bir işse tabii ki bir sorumluluğum da olduğu yerden bunu elimden geldiğince kotarmaya çalışıyorum. Ama tercih etme konusunda evet biraz tembellik yaptığımın ben de farkındayım. Kendime de bu anlamda çok da şey bulmuyorum bu arada. Yani ne gideceğim falan gibi bir yerden değil. Yani birazcık daha gönlüme göre yaşamayı seviyorum galiba açıkçası. Şimdi bir röportajında bu meslek sayesinde hayatta yapmam dediğim şeyleri yapıyorum demişsin. Mesela ilk aklına ne zaman Sen ne yapmadın değil mi? Yok o değil. İyi demedim o zaman falan. Mesela onlardan örnek versen aklına ilk gelen ne olabilir? Ya ilk aklıma gelen çocukken işte bir yetimhanede büyüyen bir çocuk yetimhanesini yakmış. Liam diye bir karakter oynadım. Böyle bir şey oynadım ben. Mesela bunu tasavvur bile edemem aslına bakarsan kendi hayatımda. Evet. Yahut, Uç bir şeymiş gerçekten. ya da işte ne bileyim hani bir bitirimi oynuyorsun. Senden çok uzak olan bir rolü oynuyorsun. Ne bileyim işte bir başka bir filmde işte karısıyla böyle bir derdi olan bir adamı oynuyorsun. Yani bütün bunların hepsi senin aslına bakarsan hayatına bir başka açıdan bakabilmeyi de sağlayan bir şey haline geliyor. Ve böyle bir hayatın yetmediği ve dolayısıyla da o hayatı daha da doldurmak, o daha da genişletmek isteyen insanların işi bence aktörlük. Bu anlamda muhteşem bir şey. Yani ben hala mesleğini çok seven oyunculardanım. Evet yok belli zaten kesinlikle. Ve dolayısıyla yani bütün o hayatları kendi hayatının olduğu yerden görmek, onlardan bir şey öğrenmek, onu anlattığın zaman o anlattığın adama bir şey katabilme ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Ve sende gerçekten şey var ama rol çeşitliliği herkeste olmayan bir şey ama sen belli zaten onu özen verdiğin o konuya. O da var ve bu bize de geçiyor zaten. Seviyorum ben daha farklı Evet. bir şey yapmayı. Bu aslında işte yine aslında birazcık da handikap oluyor. Çünkü çok büyük bir hızla devam ediyor bizim sektörümüz. Ve dolayısıyla ilk akılda kalan dediğin şeyin benim kariyerimde çok fazla olmadığı bir yer var. Yani şununla hatırlıyoruz denilebilecek roller oynadım. Hani seyircinin daha fazla izlediği projelerde. Ama şu rol yani belki karakteri hatırlıyor, onunla özdeşlik kuruyor. Ama benim plastiğimin nereye doğru hizmet edeceğini tam olarak belki hem yapımcı hem seyirci göremiyor. Ben bu şaşırtmayı yapmayı seviyorum. Bunu seyirciyi şaşırttığım yerden ziyade kendimi şaşırtmak için aslında daha çok yapıyorum. Çünkü diyorum ki yani hani benden acaba böyle bir hani bitirim bir adam nasıl çıkar? Ya da işte benden daha naif bir adam nasıl çıkar? Ben bu adamdan ne öğrenirim? O kodları böyle bulmak, onu böyle bir iz peşinde dedektif gibi gitmek o rolde, o senaryoda beni en çok eğlendiren, en çok böyle hayatımı anlamlandıran unsur. Hani dedin ya belli bir kalıba koyamıyor ya da belli bir rolle hatırlayamıyor. Peki bunun hiç dezavantajını yaşadığın oldu mu? İşte diyorum ya Güzel bir şey bu aslında evet ama bir yandan da tabii ki belli bir hız var. Ve hani o hızın içinde şu adam başrol oyuncusudur, bu adam karakter oyuncusudur, şu komik çocuktur. Çok kolay verilen kararlar bunlar. Bu anlamda ben sadece kendimi bu kategoriye koymuyorum. Bunu tercih eden oyuncular var ve bu skala ve işte bu skalayı icra eden oyuncunun yolu çok uzun ve dolayısıyla işte ya bu adam her rolü oynar dedirtebilmek için zamana ihtiyacın oluyor. Ama işte bize okulda da söylenilen oydu. Yani biz maraton koşuyoruz, 100 metre koşmuyoruz dediğim bir yer. Bunun bir handikap olduğu bir durum tabii ki var ama yavaş yavaş bu çeşitliliğin benim işime yarayacağı bir döneme de girmiş olduğum bir tarafı da var işin. Şimdi bizim yaptığımız röportajda 15 yıl önce oradan da bir Tabii şey ki. sormam lazım Tabii zaten. ki. Orada şey diyorsun, sadece kara kaşa kara göze kimse oyuncu olmuyor, yetenek de gerekiyor Tabii diyorsun. canım. Günümüzde hala böyle düşünüyor musun? Yani 15 yıl sonra da. ya bu nasıl anlatayım? Bizim aslında sinemamızda da böyle bir fotoroman ekolü var ve şimdi daha tabii o gün işte kimse kara kaşa kara göze bakmaz falan filan derken aslında işte ben yetenekliyim mi demek istiyormuşum da ne demek istiyormuşum onu çok iyi bilmiyorum. Bir de o ilk çıktığım zaman hani böyle ilk başladığım zamanlarda oynadığım roller birazcık daha işte ne bileyim hani o dönem bir model
oyuncu şeyi vardı, furyası vardı. İşte modellikten oyunculuğa gelinir mi, alaylılık mı, okulluluk mu falan gibi böyle bir tartışmaların olduğu bir dönemdi. Ben de ödüm kopuyordu ki okullu olduğum anlaşılmayacak diye. Yani böyle bir yerden de işte herhalde konuşmuşum 15 sene önce aslına bakarsan. Bu fotoroman ekolünün getirdiği bir işte yakışıklı adam, güzel kız, ışıklı bir surata bakma ihtiyacı bizim artık yani hikaye anlatıcılığımızda bir yer teşkil ediyor. Ama bu çok çabuk tüketilen bir şey. Dolayısıyla hani yetenek ve o yeteneği nasıl ortaya koyacağını tasarladığın tedrisat bana daha lezzetli geliyor hala. Bir filmi izlerken, bir oyuncuyu izlerken dün Tabutta Röveşata'dan bir tane sahne çıktı işte böyle Instagram'da küçük bir kesit. Dağıldım ya. Yani hani o küçücük 20 saniye mi işte 10 saniye mi ne oluyor? Ama onun içinde her şey var hayata dair. Bütün sevdiğim insanları özleten bir oyunculuk biçimi var. Şimdi Ahmet Uğurlu kara kaşı, kara gözü dolayısıyla olmamış. Orada bir yetenek ve o yeteneği ortaya koyan bir craft var. Ve bu ustalığı herhalde ben de hedeflediğim bir yerden öyle çocuk konuşmuşum yani. Ama yani çocuk da değil. Aslında orada da yeteneğin önemli olduğunu vurguluyorsun. Ama şu an biraz da hani şey durumu da var ya, sosyal medyanın gücü vesairesiyle takipçi sayılarına bakılarak da role seçilme olayları falan da duyuyoruz biz mesela. Hani bunların da olduğu günümüzde aslında. Ya bunlar bütün dünyada olan biten şeyler. Benim fake accountlarımın işte yüz binlerce takipçisi vardı. Kapattım. İnsanlar benim ben olduğuma inanmıyor. Yani bu iş başka bir iş. Evet. Efendime söyleyeyim. Bu sosyal medya tarafı başka bir iş. Aynen. Dünya da buraya doğru gidiyor. Yapımcıların da bu anlamda bununla ilgilenmesini de tabii ki anlayabiliyorum. Çünkü hani gerçekten çok hızlı ve çok zor şartlarda bir üretimi çok ucuza mal etmeye çalışan bir yerdeyiz hala biz. Dolayısıyla bir takım garanti olduğunu düşündüğü, bir takım böyle bir yaptığı işi sigortalamak gibi düşündüğü daha fazla takipçisi olan, daha fazla popüler oyuncularla çalışmayı bir yapımcı tabii ki değerlendirebilir, bunu anlayabilirim. Ama artık böyle bir şeylerin de kendi içinde değiştiği, insanların da daha farklı bir şeyi izlemek istediğinin de herkes tarafından anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Yani işte diyorum ya 15 yıl öncesinden bir şeyler yapmışız. Buna benzer çok furya, çok şey görüldü. Sosyal medya tabii ki bir furya değil, bir artık hayatımızda kalacak. Ama ben artık sadece buradan oyuncunun istihdam edildiği dönemin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yani sosyal medya takipçisiyle eğer olmuş olsaydı bir başarı daha farklı olurdu. O zaman o adamın o kadar takipçisi olan bir adamın dizisi 10 sezon devam ederdi. Öyle olmuyor. Kalıcılık olmuyor. Beni daha çok korkutan şey ne biliyor musun? Şimdi artık bence bir televizyon dizisinde başrol oynamak için belki milyonlarca takipçiye ihtiyacın yok ama bir tiyatro oyununda başrol oynamak için daha çok aranan bir özellik haline geldi. Bu beni daha çok korkutuyor mesela. Ki tiyatro çok daha hani eğitimli insanların yapması gereken veya yapabileceği bir alan. Yani Müjdat Gezen söylemiş galiba onun lafı. İşte televizyonda herkes oynar, sinemada bazıları oynar, tiyatroda sadece tiyatrocular oynayabilir aslında. Evet. Çünkü oradaki o mesleğin işte 6 haftalık bir prova dönemini mühürlüyorsun. Ve diyorsun ki ben hayatımın bu döneminin 6 haftalık provası sonucunda bu eseri ortaya koydum. Ve ben bu senaryoyu buradan ele aldım. Bu arkadaşımla buradan bir iletişim kurdum ve ortaya bu nitelikte bir eser çıkarttım. Şimdi bu kriterler çok genç yaştan itibaren ama alaylı ama okulda öğrenilmesi gereken şeyler. Kimsenin hevesiyle, kimsenin varoluşuyla ilgili bir şey söylemiyorum. Tabii ki isteyen istediği platformda, istediği şekilde sanatını, kendi varoluşunu icra etmeli. Ama eğer biz bu hani tiyatronun gerektirdiği şekilde bunu ortaya koymazsak olan şey bir şov halinde kalıyor. Yani bir tiyatro oyunu olmaktan uzaklaşıyor. Bunu da ortaya koyabilmek için gerçekten de o mesleği bilen, o meslek için gerçekten emek harcamış insanlara ihtiyaç var. Yoksa bir şov dünyasının bir parçası olarak tabii ki ünlü insanlar daha fazla kendilerine o tarz mecralar bulacak. Bu bizim memleketimizle ilgili bir problem de değil. İşte White Lotus'ta oynayan bir aktris de aynı şeyden şikayetçi. Diyor ki ben Broadway'de bir oyun yapmak istiyorsam White Lotus'ta oynamak durumundayım diyor. Bu bana bütün dünya için daha aslına bakarsan korkutucu geliyor.
açıkçası. Yani bu tabii ki bir hani işte belki biraz popüler kültürden uzak kalmış bir aktör olarak benim kişisel yolculuğumla ilgili bir fikir de olabilir ama bu tiyatronun gittiği yerle ilgili de bence açıkçası değerlendirilmesi gereken bir yer. Şimdi tiyatro demişken Haluk Bilginer geçenlerde katıldığı bir söyleşide bir görmüşsündür. Oyuncular hani rolden çıkamıyorum vesaire diyorlarsa inanmayın, yalan dedi. Hani o sahne bittiği an benim için o olay bitiyor ve ben Haluk olarak yoluma devam ediyorum diye bir açıklaması var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ben kolay olmadığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Rolden çıkmanın mı? Hayır, şöyle. Şimdi 40 yıllık bir tecrübeden bahsettiğimiz zaman artık bir söylediğimiz her lafın aynı zamanda bir şeyleri öğretmek açısından da, bir yol göstericilik açısından da kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bunu buradan değerlendiriyorum. Yani aman he yapmayın gibi bir yerden yaklaştığını düşünüyorum bu açıklamada. Çünkü gerçekten çok aslına bakarsanız böyle bir karakterle özdeşleşmek, o karakteri araştırmak, o karakterin ruhunu, dünyasını algılamaya çalışmak, onu kendi bedeninde icra etmek çok zor bir süreç. Ama sonuç itibariyle meslekte bu ve önce karakteri inşa etmeden önce kendini inşa etmen gerekiyor ki hangisinin karakter olduğunu, hangisinin sen olduğunu algılayabilesin de role girdim çıktım falan filan gibi bir şeyin içinde kalmayasın. Dolayısıyla hani ilk başlayan arkadaşların işte en çok bence zorlandığı şey o karakteri sahnede bulmak. Çünkü o ruhunu algılıyorsun, özellikle iyi yazılmış bir metinde. Sen o karakterin senin üzerinde bürünebilme ihtimalini daha da yükseltmiş oluyorsun ama ne zaman geleceği, o etkinin ne zaman geleceği çok belli değil. Zaten bütün teknik, bütün bu işte bahsedilen metot onu sahnedeyken üzerine giymekle alakalı. Şimdi sen kendini yaratamadıysan, sen karakteri yaratamadıysan bunların arasındaki ayrımı da yaratamadığın yerden girdim de dersin, çıktım da dersin, birinden havalı bir laf duymuşsundur, onu da söylersin. Ama bunların da ben birazcık açıkçası tecrübeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki Haluk Bilginer seviyesinde bir aktör olduğun zaman istediğin gibi bu konuyla ilgili konuşabilecek noktaya geliyorsun ve insanları da, genç oyuncuları da bu anlamda uyarıp bilinçlendirebiliyorsun. Ama ben dediğim gibi hani ilk 35 yılı zor, daha 20. yılındayım. Sadece şunu söyleyebilirim. İnsanın kendi hayatını, yani bir insan kendi hayatını çok severse, kendiyle ilgili mutluysa bir başka karakteri taşımaz hayatında. Ama bunun ayrımını yapabilmesi için kendim neyim, kimim diye bir soru da sorması gerekiyor kendisine. Peki senin ilk 35 yıl zor dediğin kariyerinin 20. yılına kadar yaşadığın en zor dönem ya da en zor proje olur, yıl olur. Aklına ilk gelen ne? Ya valla ne yalan söyleyeyim. Şimdi isim de vermek istemiyorum ama ilk dönemlerinde çok iyi niyetle girdiğim bir işte çok büyük hüsrana kapıldım. Ve böyle ilk başladığım zamanlarda Feriha'nın hemen öncesi falan gibi bir dönemde şeyi gördüm orada. Ne kadar iyi niyetli de olursak, ne kadar bu mesleği de seversek, önce bu mesleği icra etmenin keyfinden daha da önemsememiz gereken konu daha iyi bir insan olmak. Çünkü bazen işte yönetmeni, oyuncusu seni ele geçirebiliyor. Yani oradaki o gücü, iktidarı, tanınırlığı ya da bu işi yapmakla ilgili bulduğun fırsatı çok farklı bir yerden değerlendirebiliyorsun. Ve o anlamda da bir başkasına bunu kötü bir yerden yansıtabiliyorsun. Ama şöyle de bir tarafı var. Bu meslek böyle bir meslek. Ve bunu, bu yaşadığın sıkıntıları atlatabildiğin ölçüde güçleniyorsun, öğrenebiliyorsun ve sonra kendinle gurur duyabilmeni sağlayan şey de bu. Ama dediğim gibi yani çeşit dönemlerinde kariyerimin çok zorlandığım ama işte efendime söyleyeyim bana sürekli böyle roller mi gelecek diye kederlendiğim ama işte ne bileyim ben bu rolü oynuyorum ama gerçekten doğru bir yerde miyim, doğru bir projede miyim diye sorguladığım dönemleri oldu. Bütün bunların hepsi benim gerçekten ne istediğimi anlamamı sağladı. Güzel. Bilemiyorum, güzel. Yok, gayet güzel. Şimdi seninle ilgili hem yorumlara baktığımda hem etrafımda mesela sohbet geçtiğinde daha böyle ön planda belki daha star gözükebilecek başarıda ve potansiyelde bir insan ama onu tercih etmedi diye yorumlar geliyor mesela. Senin tercihin miydi bu yoksa? Bu böyle bir çok teşekkür ederim. Böyle düşünen biri varsa da bu da çok gurur verici bir şey. Ama dediğim gibi ben yani bu yolculuğu böyle bir yerden zaten bilmiyorum. Yani benim için bu yol böyle bir
sadece parlamak ya da sadece bir kitleye ulaşmak ya da bir yıldız olmakla sınırlanabilecek bir yerde değil. Bu benim hayatım ve kendi hayatımı adadığım bir meslek icra ediyorum. Bunu çok fazla sahneye çıkamasam da, çok fazla kameranın önüne geçemesem de buradan yaşıyorum. Benim bu anlamdaki çalışmam, buraya kanalize ettiğim duygularım ya da ne bileyim işte emeğim hiçbir zaman durmuyor ki. Ya işte şimdi gidip bir tek kişilik bir oyunu, işte bir Dostoyevski'nin bir öyküsünü uyarlamaya çalışıyorum. Beni heyecanlandıran şey işin bu tarafı, açık konuşmak gerekirse. Böyle ama onu yapıyorum, bunu yapıyorum falan, sanatçı manatçı falan gibi bir yerden, asla öyle bir yerden söylemiyorum ama birazcık da bu benim dışında dünyanın, belki bu sektörün gittiği yerde eğer şöyle bir pozisyon olursa, hani benim kendi yolumu adadığım yer daha fazla takdir edilebilecek bir yere giderse biz zaten buluşacağız bir yerinde onunla ilgili olarak. Ben kendi hayatımı kendime göre yaşıyorum. Birinin ne söyleyeceğiyle ilgili bir yerden zaten değerlendirsem ya da benim kariyerime işte Brad Pitt'e göre mesela değerlendirsem çok başarısız, çok mutsuz hissederim kendimi. Ama kendi koşullarımda değerlendirmeyi öğrendim hayatımı. Çok duyuyorum ben de işte neredesin, işte ne bileyim şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi. Biraz da üzülüyorum çünkü kötü mü oldu? Yani hani ben aslında bununla ilgili mutluyum da dediğim bir yerdeyim. Biz bu Berlinale'de Altın Ayı yolculuğu sadece bizim değil tabii, orada başka ödüller de dağıtıldı. 85 yaşında insanlar bir çift olarak en iyi yardımcı oyuncu ödülünü aldılar. Juliette Binoche'un oynadığı Queen at the Sea diye bir filmde. Ya bu biten bir yolculuk değil. Tabii ki. Ve dolayısıyla hani bugününe, yarınına göre değerlendirilebilecek bir şey değil. Bak 15 sene önceki röportajda sen demişsin ki hepsi birden sonra ortadan kayboldu demişsin. Evet. Şimdi o zaman da böyle algılıyordum. Şimdi de böyle algılıyorum. Ve dediğim gibi bunun da bir karşılığı var. Çok iyi ekiplerle çalışma fırsatı bulabiliyorum bu seçicilikten dolayı. O yüzden benim keyfim yerinde. Evet. Ama tabii ki daha fazla senaryo okumayı kim istemez? Tabii ki bir hikayenin biricik hani başrolü olmayı kim istemez? Bu tarz fırsatları yakaladığım zaman değerlendirdiğim gibi aynı zamanda gerçekten iyi bir karakteri, iyi bir ekibin içinde yakaladığımda da ben başrol oyuncusuyum, işte star olacağım falan demeyip onu da gidip icra ediyorum. O da benim gerçekten oyunculuğu çok sevmemle alakalı bir şey. Doğru. İşte o tamamen popüler kültür algısıyla yaşıyoruz ya aslında, hani dizilerde yaşamıyorum. vesaire. Genel etrafta öyle olduğu için insanlar daha çok görmek istiyorlar ve daha başrol hep görmek istiyorlar. Çok teşekkür Belki de ederim. onunla alakalı. Ben de işte. yani dediğim gibi yapmadığımız bir şey de değil zaman zaman o projesine göre denk geldiğinde. Ama onun beni sınırlayan bir şey olmadığı yeri de seviyorum. Evet. Yani o teveccühü görüyorum ben de sokakta da. Gerçekten çok sıcak, çok samimi bir yerden insanlar. Abi işte yapsana diyorlar, bilmem ne Tabii diyorlar falan filan diyorlar. O harika bir duygu zaten. Aynen. Günün sonunda. Bunun bir karşılığı olduğunu bildiğim için öbür tarafı beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü onlar zamana göre olan şeyler. Dediğim gibi en başında hiç kimse hayatının rolünü kaçırmaz. Çünkü sen oynamadın, o senin hayatının rolü olmaz ve oynadığın bütün roller de senin hayatının rolüdür. Peki tek kişilik oyunundan bahsedelim biraz da. Nasıl bir şey geliyor? Neler yazıyorsun galiba şu anda, Ya değil o mi? sadece benim yazdığım bir olay değil. Bir işte yönetmenimle beraber bir öyküyü uyarlamaya, sahneye koymaya çalıştığımız, henüz daha çok başında olduğumuz, Eylül'e planladığımız bir oyun. Bakalım, ben de çok heyecanlıyım. Hem yazacağız hem de ona yönelik bir takım işte çalışmalar yapacağız. Ondan sonra da sanırım Temmuz gibi falan sahneye çıkar mıyız? Onun kararını vereceğiz büyük ihtimalle. İlk tek kişilik oyun mu olacak yoksa ben atladım mı? Evet. Yok. İlk kez olacak. Evet. Farklı bir heyecan olacak o zaman. Evet, çok güzel bir şey benim için de. Hep aklında var mıydı böyle bir şey? Hiç yoktu biliyor musun? Yani şeyi istemiyordum. Sahnede yalnız olma fikri, ya kiminle oynayacaksın dediğim bir hikaye. Ama bazen öyle bir durum oluşuyor ki 2 kişi, 3 kişi olsan da eğer o alışveriş olmuyorsa öyle bir yalnızlık yaşıyorsun ki sahnede. Yani tek başına oynadığın yer. Orada belki tek kişilik oyun o kadar da yalnız bir yer değildir diyorsun. Böyle karar verdim aslında sahnede yalnız başına olabilme cesaretine. Ha, güzelmiş. Bakalım, merakla bekliyoruz o zaman. Tamam. Biraz da özel hayatından konuşabilir miyiz? Konuşuruz. Şu an sanırım güzel giden bir ilişkim var. Var. Evlilik vesaire. Evet. Ne zaman? Yani Biraz seni anlatmak o ne zaman isterse.
Yani işte Berlin'de evlenme teklif ettim. Süper. Aynen. Çok yeni. Yeni. Premierden sonra. Hatta yukarı çıktım. Ayda var filmin hem yazarı İlker'in de eşi. Rol çalıyorsun dedi. Dedim seni kocandan çalmayacağım, kimden çalacağım. Çok güzel bir süreç oldu bu anlamda benim için. Daha önemli bir kararı verdiğim hayatımla ilgili. Benim zaten verdiğim bir karardı ama o da kabul etti. O anlamda da çok büyük bir heyecan oldu benim için. Yani dediğim gibi o herhalde bir buçuk sene falan sürer. Ama kızarmışımdır şu anda. Evet. Şöyle. Peki kız arkadaşının seninle ya evleneceğim kadın dediğin en böyle spesifik özelliği nedir? Kendisine de bakalım burada. Yani jenerik cevaplar oluyor böyle hani bunu biz sana nasıl anlatayım ki? Ama benim başıma gelen en iyi şey hayatımdaki. Allah bozmasın diyelim. Daha da Teşekkür konuşturmayayım. ederim. Daha kızartmayayım. Peki son olarak biraz da müziğe ilgin var sanırım. Gitar çalıyorsun. Müziğe ilgim var. Yeteneğim yok. Ama gitarlı fotoğraflarını falan da gördüm sosyal medyada. Seviyorum, çok seviyorum. Sabahtan alıyorum elime böyle bir hani artık kız arkadaşımı yorana kadar kulaklarını onunla böyle kurcalıyorum. Burada böyle bir son 2 senedir falan bayağı peşindeyim. Çok seviyorum ama dediğim gibi hani o bambaşka bir dünya. Ama oyunculuğu geliştiren bir tarafı da var. Daha fazla dinlemeyi öğreniyorsun. Nereye gidebileceğini, o bağlantıları ya biraz şey gibi bir teksti böyle ezberlemek gibi aslında o bütün o işte oradaki o dizilimleri çalışmak. Yani onlara ne kadar hakimsen içinde o kadar özgürleşebiliyorsun. Ve böyle kendini sözsüz ifade etmek ya da hani işte göstermeden ama duyurmaya çalışarak ifade etmek başka bir yeri oyunculuğumda açtı. Onu da böyle bir hani müzikal bir çalışma gibi değil de dediğim gibi hayatımın bir parçası, bir hobi. İşte Feyyaz Yiğit'in dizisinde var ya uğraşı diyor. Evet. Bir uğraşı olarak değerlendiriyorum. Tabii ki diğer bütün o kendini geliştirip öğrenmeye çalıştığın her şey gibi aktörlüğüne faydası olan bir şey haline geliyor. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Senin sağlık. Benim için büyük Kafanı keyifti. şişirdim. Estağfurullah, keyifti benim için. Vallahi yıllar sonra tekrardan sohbet etmek. Ben de gerçekten bitirmeden şunu söyleyeyim. Hani 15 sene öncesinde böyle bir sıcaklık, gerçekten o mesleğe ilk başladığımız yılların o bütün hevesini karşımda böyle harika bir muhabir olarak görmek çok teşekkür ederim. beni gerçekten çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.